Düşündüğün kişi de seni düşünüyor mu? Ayrılık sonrası insanlar sürekli olarak uzun süre birbirlerini neden düşünür? İlişkiyi bitirdiniz ve ayrılık süreci başladı. Fakat sen elinde olmadan sürekli olarak onu düşünüyorsun. Peki o da seni düşünüyor mu? Beyin aşkı bağımlılık gibi görür. Onunla yaşadığın anılar, birlikte yaptığın sohbetler, dokunuşlar, hatta en basit günlük rutinler bile beyinde birer mutluluk ödülü olarak kaydedilir. Bir düşün, bilindik bir şarkı çaldığında veya birlikte dinlediğiniz bir şarkı tesadüfen çalmaya başladığında birlikte yaşadığınız anılar gözünün önüne gelmiyor mu? Ya da herhangi bir yerde bir koku duyduğunda o koku ona aitse ya da benzer bir çağrışım yaptırdıysa kendini o anılara ışınlanmış gibi hissetmiyor musun? Bu durum beyninin seni eski mutluluk kaynağına yönlendirme çabasıdır. Çiftler arasındaki alışkanlıklar tıpkı bir refleks gibi bilinçaltına işler. Sabah uyandığında ondan bir mesaj gelmiş mi diye telefona bakman, beyin onunla birlikte geçirdiğiniz zaman içinde kaydettiği mutluluk ödüllerini sana sürekli hatırlatır. Eskiden hayatından birisi çıktığında onu kolay kolay göremez, duyamaz, ondan haberin olmaz ve bir süre sonra unuturdun. Fakat sosyal medyanın hayatımızın bir parçası olarak kabul edilmesinden sonra artık ayrılık sonrası birini unutmak daha da zorlaştı. Onun kendine ait sosyal medya sayfasından bir durum atması, bir paylaşım yapması beyninin tekrardan o eski döngüye girmesine sebep olur. Geçmişin bütün duygusal yükü bir anda geri gelebilir. Bilinçaltı sana geçmişi özletmekte ustadır. Çünkü bilinmeyenden daha çok bilineni ve tanıdık olanı tercih eder. Yarım kalan hikayeler unutulmaz. Zihin tamamlanmamış şeyleri kapatma ihtiyacı duyar. Eğer ayrılık beklenmedik bir zamanda olduysa ya da ayrılık sonrası söylemek istediklerini söyleyemeyip içinde kaldıysa onu sürekli düşünmen kaçınılmaz bir durum olur. Acaba farklı bir şey yapsaydım, farklı bir şey söyleseydim durum değişir miydi? Aslında bu ve benzeri durumlar beynin ayrılık sürecini tamamlama çabasıdır. Alışkanlıklar kolay kolay değişmez. Bir ilişki sadece duygusal bağdan ibaret değildir. Günlük alışkanlıklar da oluşur. Sabah uyandıktan sonra ona günaydın mesajı atmak, gün içerisinde sürekli iletişim halinde olmak, hatta farkında olmadan onunla rutinler oluşturmak. Şimdi bunlar ayrılık sonrası bir anda kesildiğinde beyin bir anda bir boşluk fark eder. Bunu doldurmak için sürekli düşünmeye devam eder. Beyin belirsizliği sevmez. Eksik kalan parçaları tamamlamaya çalışır. İşte bu yüzden ayrılık sonrası birini unutmak kolay değildir. Sadece bunlar mı? Hayır. Ayrılık sonrası ego devreye girer. Beni unutmuş olabilir mi? Şu an ne yapıyor? Acaba başka biriyle birlikte mi? Gibi sorular aslında egonun oyunlarıdır. İnsan doğası gereği birinin bizi unutmasını istemez. Eğer biz birini düşünüyorsak onun da bizi düşünmesini bekleriz. Bizi düşündüğünü bilmek bir nevi bizi değerli hissettirir. Bu noktada ego devreye girer ve düşündükçe daha çok merak etmeye başlarsın. Yine bu yüzden ayrılık sonrası onu düşünmeye devam edersin. Bir de enerjik bağların hala devam ediyor olması. Yoğun duygular yaşanan ilişkilerde enerjik bağlar oluşur. Ayrılık gerçekleşse bile bu bağ hemen kesilmez. Birini düşünürken onun da seni düşündüğünü hissettiğin anlar olabilir. Bunun sebebi zihinsel ve duygusal enerjinin karşılıklı olarak etkili olabilmesidir. Özellikle derin bağ kurduğun ilişkide zamandan ve mekandan bağımsız olarak bir şekilde etkileşimde olabilirsin. Sosyal medya unutmayı zorlaştırır. Eskiden birinden ayrılmak çok daha kolaymış. Şimdi ise sosyal medyada birinin neler yaptığını her an görme imkanın olabiliyor. Gördüğün bir paylaşım eski anıları tazeleyip onu sana hatırlatabiliyor. Ayrılık sonrası bilinçli ya da bilinçsiz olarak onun sosyal medyadaki izlerini takip etmek,
zihnini ona yönlendirmeye devam eder. Beyin güzel anıları daha fazla hatırlar. İnsan beyni kötü anılardan çok güzel anıları hatırlamaya yatkındır. Ayrılık sonrası yaşanmış olan iyi şeyler zihinde büyür. Onunla birlikte geçirdiğin güzel anlar bilinçaltında daha fazla yer eder. Bazen gerçeği bile çarpıtarak geçmişi olduğundan daha iyi gösterebilir. Ve birçok kişi bu yanılgıya düşebilir. Böylece aslında biz onunla o kadar da kötü değildik. Hatta çok iyiydik diyerek onu düşünmeye devam edebilirsin. Kapanmamış hesaplar zihni meşgul eder. Bir şeyler yarım kaldığında beyin sürekli onu tamamlamaya çalışır. Helalleşme, kapanış konuşması, kısaca tam anlamıyla bir vedalaşma olmadıysa düşünceler zihninde dönmeye devam eder. Zihninin içinde cevaplanmamış, düşüncelerinde cevaplanmamış sorular varsa istemeden de o kişiyi düşünmeye devam edersin. Ayrılık sonrası yeni birini bulma korkusu. Yeni bir ilişkiye başlamak her zaman kolay değildir. Geçmişe tutunmak, bilinmeyene adım atmaktan daha kolay gelir. Beyin, bilindiği, tanıdığı her şeyi güvenli alan olarak görür. Yeni biriyle tanışmak, belirsizlik içerdiği için geçmişi düşünmek daha cazip gelir. Bu durum ayrılık sonrası eski sevgiliyi düşünme süresini uzatır. Senin düşündüğün gibi o da seni düşünüyor mu? Bu sorunun yanıtı kesin ve net değildir. Fakat bazı şeyler size ipucu verebilir. Onunla enerjik bağlarının kopmadığını hissettiğin anlar olabilir. Mesela birden aklına gelmesi, onun da seni düşündüğüne dair bir işaret olabilir. Bu biraz da yaşadığınız ilişkinin derinliği, aynı frekansta olmanız, duygu yoğunluğu, bütün bunlarla ilgilidir. Kısaca yaşadığın ilişkinin derinliğiyle ilgili olabilir. Fakat bazen senin onu düşünmen, onun da seni düşündüğü anlamına gelmez. Zihnin seni geçmişe çekmek için bazı oyunlar oynayabilir. Kısaca ayrılık sonrası onu düşünmeye devam etmen normal ve sağlıklı bir durumdur. Burada önemli olan bu düşüncelerin takıntı haline gelmemiş olması ve seni esir almamış olması. Kişi gerçekten ilerlemek, hayatına sağlıklı bir şekilde devam etmek istiyorsa ilgi alanını ve odağını değiştirmelidir ve kendi hayatına yönelmelidir. Gerçekten olması gereken, geride kalması gereken kişiyi geride bırakmak ve hayatından tamamen çıkarmak. Geçmişi ne kadar düşünürsen geleceğe o kadar geç sahip olursun.